Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda yeni başlayanlar için kolay, bir günde bir deste kadar yapabileceğiniz tığ işi amigurumi bardak altlığı yapılışını anlatacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Anlatımını yapacağım bardak altlığının sıra sayılarını yükselterek supla olarak da değerlendirebilirsiniz. Ve yapacağımız bardak altlığının çapı yaklaşık 10,5 santimetre. Bardak altlığının yapılışında kullanacağım iplerin markası Himalaya Amigurumi'nin koton ipliklerini kullanacağım arkadaşlar. Şu şekilde. Tığ numarası olarak ise 2,75 milim ile bardak altlıklarını öreceğiz. Hazırsanız haydi vakit kaybetmeden bardak altlığının yapılışına başlayalım. Bardak altlığının yapılışına sihirli halka yaparak başlayalım. 3 zincir, halkanın içerisine 11 ikili trabzan yapalım. Başlangıç zinciri ile birlikte toplam 12 tane trabzan yapmalıyız. On iki trabzanı yaptıktan sonra sihirli halkanın ipini sıkıştıralım ve ilk zincirin tepesine kaydırma yaparak sırayı tamamlayalım. 3 zincir, aynı kaydırmayı yapmış olduğumuz zincirin tepesine ikili trabzan. İkinci sırada, birinci sırada yapmış olduğumuz 12 trabzanın tepesine çift trabzan yaparak toplam 24 ikili trabzan yapalım. Yirmi dördüncü ikili trabzanı yaptıktan sonra ilk zincirin tepesine kaydırma yaparak sırayı tamamlayalım. Üçüncü sıra için 3 zincir, aynı kaydırmayı yapmış olduğumuz boşluğun içerisine ikili trabzan. Yani ilk trabzanın tepesine çift trabzan yapmış olduk. Sonraki trabzanın tepesine bir trabzan. Sonraki trabzanın tepesine çift trabzan. Sonraki trabzanın tepesine tek trabzan. Ve bu sırada çift, tek yaparak toplam 36 ikili trabzan elde edeceğiz. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman 36. trabzanı tek yaparak sırayı tamamladık. İlk zincirin tepesine kaydırma yapalım ve 3. sırayı bitirelim. 3 zincir, aynı kaydırmayı yapmış olduğumuz boşluğa ikili trabzan. İlk trabzanın tepesine yine çift trabzan yaptık. Yan yana 2 trabzan yapalım. Sonraki trabzan tepesine çift trabzan. Yan yana 2 trabzan. Sonraki trabzanın tepesine çift trabzan. Dördüncü sırada çift, 2 tek, çift, 2 tek, çift şeklinde toplam 48 tane ikili trabzan yapalım. En son 2 tane tek yaparak toplam 48 tane ikili trabzanı yaptım ve ilk zincirin tepesine kaydırma yaparak
Sırayı birleştirelim. Burada sihirli halkanın ipini sıkıştıralım ve ilmeklerin arka tarafından düğüm yaparak gizleyelim. Beşinci sıra için bir zincir, aynı kaydırmayı yapmış olduğumuz boşluğun içerisine sık iğne ve bu birinci sık iğne oldu. Yan yana toplam 5 tane sık iğne yapalım. İki zincir, bir boşluk atlayalım, ikili trabzan, 2 zincir, bir boşluk atlayalım, ikili trabzan, 2 zincir, bir boşluk atlayalım, ikili trabzan ve bu şekilde yan yana toplam 8 tane ikili trabzan yapacağız ve yan yana kutular oluşturacağız. Evet, bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane ikili trabzan yaptık. 2 zincir, bir boşluk atlayalım ve yan yana toplam 7 tane sık iğne yapalım. Yedi sık iğneyi yaptıktan sonra 2 zincir, bir boşluk atlayalım, ikili trabzan ve burada yapmış olduğumuz işlemlerin aynısını tekrar ederek 2 zincir, bir boşluk atlayarak yan yana toplam 8 tane ikili trabzan yapacağız. Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane ikili trabzanı yaptık. 2 zincir, bir boşluk atlayalım ve yan yana 2 tane sık iğne yapalım. Şimdi buranın başlangıcında 5 sık iğne ile başlamıştık. 2 tane de sıranın sonunda yaptığımız zaman toplam 7 tane sık iğne olmuş oldu. Bal kabağının tabanında da toplam 7 tane sık iğne yapmıştık. Şimdi ilk yapmış olduğumuz zincirin tepesine kaydırma yaparak sırayı tamamlayalım. Yani hem bal kabağının üstünde hem de altında toplam 7 tane sık iğne olacak. Bir zincir, aynı boşluktan başlayarak yan yana 5 tane sık iğne yapalım. Beş tane sık iğneyi yaptıktan sonra buradaki ilk boşluğun içerisine 3 tane ikili trabzan yapalım. Sonraki trabzanın tepesine tekrar ikili trabzan ve buradaki sık iğneli noktaya gelene kadar her kutunun içerisine 3 trabzan, alttaki trabzanların tepesine bir trabzan yaparak devam edeceğiz. Son kutunun içerisine de 3 trabzan yapalım.
Ve bu şekilde deseni yapmış olduk. Şimdi alttaki 7 sık iğnenin tepesine yan yana 7 sık iğne yapalım. Ve sağ tarafta yapmış olduğumuz işlemlerin aynısını burada oluşturmuş olduğumuz kutuların içerisine de yapacağız. Her oluşturmuş olduğumuz zincir boşluklarının içerisine 3 trabzan, alttaki trabzanların tepesine tekrar trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Son zincir boşluğunun içerisine de 3 tane ikili trabzanı yaptım ve sıranın başında 5 tane sık iğne ile başlamıştık. Burada da 2 tane sık iğneyi yaptığımız zaman toplam 7 sık iğneye tamamlamış olacağız. Ve ilk zincirin tepesine kaydırma yaparak sırayı tamamlayalım. Bir zincir. Buradaki ikili trabzan noktasına gelene kadar yan yana kaydırmalar yapalım. Alttaki tüm trabzanların tepesine tabanda bulunan sık iğneye gelene kadar yan yana sık iğne yapalım. Son 2 tane trabzanın tepesine de sık iğneleri yapalım ve alttaki 7 sık iğnenin tepesine yan yana 7 tane kaydırma yapalım. Sol taraftaki bütün trabzanların tepesine sıra sonuna gelene kadar yan yana sık iğne yaparak sırayı tamamlayalım. Sıranın sonuna geldiğimizde 5 tane kaydırmayı sıranın başında yapmıştık. Burada 2 tane kaydırma dikişi daha yapmamız gerekiyor. Ve son kaydırma dikişinden sonra ipi burada keselim. Gizli birleştirme yapalım. Daha küçük bir tığ numarası kullanırsanız ucu ince olduğu için daha rahat gizli birleştirmeyi yapabilirsiniz arkadaşlar. İlk yapmış olduğumuz kaydırma dikişinin tepesinde görünen 2 ilmeğin içerisinden tığ geçirelim. Kesmiş olduğumuz ipi tekrar bu ipin içinden geçirdim ve son kaydırma dikişinin arkasındaki ilmeği kullanarak geçirdiğimiz ipi tekrar geçirdiğimiz zaman iç içe geçmiş V'leri bu şekilde oluşturmuş olduk. Bu ipi de çok fazla sıkmadan arka taraftaki ilmeklerin arasından gizleyebildiğiniz kadar gizleyebilirsiniz. Evet, şimdi bu üst noktadan bal kabağının sapını yapmak için tekrar 2.75 milime geçiş yapalım ve kahverengi renk ile devam edelim. Tabanda yapmış olduğumuz 7 sık iğneden 2 tane sık iğneye atlayalım ve 3. sık iğnenin tepesinden ipi sabitleyelim. Yani 3. kayma dikişi artık arkadaşlar. Bir zincir, aynı boşluğun içerisine sık iğne, 1. sık iğne, yan yana toplam 4 tane sık iğne yapacağız. Bir zincir, deseni çevirelim. İlk boşluktan başlayarak yan yana 4 sık iğne yapalım. Tekrar bir zincir, deseni çevirelim. İlk boşluktan başlayarak yan yana 4 tane sık iğne.
Bir zincir yaparak ipi burada keselim ve yeşil renk ile yaprakları yapacağız. Bu kahverengi ipi de yine küçük tığ numarasıyla ilmeklerin arkasından gizleyelim. .75 milim tığa tekrar geçiş yaptım. Bir zincir ve en sonki sık iğneyi yaptırmış olduğumuz kayma dikişi tepesinden ipi sabitleyelim. Buradaki yaprak uzunluğunda istediğiniz kadar zincir yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben toplam 20 zincir yapacağım. Birincisini yaptım. ...20 zinciri yaptıktan sonra 3. zincirin içerisine 2 tane yarım trabzan yapalım. Sonraki zincirin tepesine bir yarım trabzan. Sonraki zincirin tepesine 2 yarım trabzan. Sonraki zincirin tepesine bir yarım trabzan. Bu şekilde tüm zincirleri dolduralım. Yani bir çift, bir tek, bir çift, bir tek yarım trabzan yaparak kıvrılma formatını vereceğiz. Sıra sonuna kadar ilerledim ve ilk yapmış olduğum başlangıç zincirinin içerisine de yarım trabzanı yapıyorum. Sonraki kayma dikişinin tepesine tekrar kaydırma yapalım. Bir zincir yaptıktan sonra ipi burada keselim ve ilmeklerin arkasından gizleyelim. Bu iki ip ucunu düğüm yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet, elimizle şu şekilde kıvırdığımız zaman bakın kendiliğinden kıvrılma meydana gelecektir. Buranın daha kıvrık olmasını istiyorsanız biz bir çift bir tek şeklinde ilerledik. Siz tüm zincir boşluklarına 2 yarım trabzan da yapabilirsiniz. Evet, elinizle gerekli düzeltmeleri yaptıktan sonra bardak altlığınız kullanıma hazır vaziyete gelmiş olacaktır arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi gayet şık ve şirin oldular. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın.